Southwest 911. What's the address of your emergency? Uh, somebody's been attacked in my house. Somebody's been what? Attacked. You know? She was. No, we just came home. She's on the kitchen floor. I took her son and my daughter outside. Amerika'da bir aile, 2 yıl boyunca evlerinin etrafındaki yabancılar tarafından taciz edildi. Bu yabancılar her seferinde hem aileden hem de polisten kaçmayı başardı. Ancak 2 yılın sonunda bu mutlu aile, kan donduran bir trajedinin yaşanacağı karanlık bir güne uyandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletine bağlı Strongsville'dayız. 50.000 nüfuslu, bu şirin kasabada güzel evler, mutlu aileler, birbirinden farklı mutfakların bulunduğu güzel restoranlar vardı. Ancak tarihler 2017 yılını gösterdiğinde, bu mutlu kasaba halkı bir dehşetin haberiyle şoka uğradı. Bu olayların başlangıcına, yani 2016 yılına bir geçiş yapalım. Kasabanın yaşlı çifti, Bruce ve Melinda Pleskovic, güne çok heyecan verici haberle başladılar. 20 yaşındaki kızları Anna ve 20 yaşındaki nişanlısı Jeff, onlara bir kız bebek beklediklerini söyledi. Bruce ve Melinda bu habere çok sevindiler, bu yıl içerisinde torunlarını kucaklarına alacak olmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Ancak bu genç çiftin maddi durumları iyi değildi. Anna bir restoranda garson olarak, Jeff ise bir soğutma şirketinde teknisyen olarak çalışıyordu. Kendilerine bir ev tutmak, bakıcı tutmak çok maliyetli olacak, mevcut şartlarda geçimlerini zor sağlayacaklardı. Anna ise halen ailesiyle birlikte yaşıyordu. Çocuklarının mutluluğu birinci önceliği olan Bruce ve Melinda, eğer isterlerse Jeff'in kendi evlerinde kalabileceğini söylediler. Böylelikle genç çift ekonomik bir hayat yaşayacak, hem de çocukları için bakıcı arama zahmetinden kurtulmuş olacaklardı. Para biriktirmeye devam etmelerine ve hazır olduklarında taşınmalarına izin verildi. Anna ailesinin bu süper teklifini Jeff'e iletti, Jeff kabul etti ve yanlarına taşındı. 2016 yılının Haziran ayında bebekleri dünyaya geldi. Bu geniş aile hayatlarındaki yeni heyecanın keyfini doyasıya çıkarırken, bu aileyi tedirgin edecek olaylar gelişmeye başladı. Jeff'in evlerine taşınmasından kısa bir süre sonra, evlerinin çevresinde belirsiz 4 kişi görünmeye başladı. Jeff ve Anna evde yalnızken, Jeff evin arka pencerelerinden birinden dışarı baktı. Evin geniş bir arka bahçesi vardı, bahçenin arka tarafında bir şeyler içiyormuş gibi duran 4 yabancıyı gördü. Hemen Anna'yı çağırdı, bu 4 kişinin ne yaptığına anlam vermeye çalıştılar. Sadece orada durup sigara içiyorlardı. Ama bu 4 kişiyi izlerken, içlerinden biri evlerine doğru yürümeye başladı. Panik olan çift, hemen polisi aradı, ekipler olay yerine geldi. Ancak bu yabancılar polis arabasını görmüş olacak ki, bahçe ve civarında yapılan aramalarda, hiçbir iz bulunamadı. Ekipler olay yerinde biraz kaldı, bu genç çifte, herhangi bir gelişme olması durumunda, haber vermelerini söyleyerek oradan ayrıldı. O saatlerde dışarıda olan Bruce ve Melinda eve döndü, hemen bu tuhaf durumu ailelerine anlattılar. Onlar da tedirgin olmuş, yıllardır bu kasabada böyle bir olay başlarına gelmemişti. Bu olaydan yaklaşık 5 ay sonra, Kasım 2016'da Anna küçük kızıyla evde yalnızdı ve evin 1. katında kızıyla oynuyordu. Birdenbire evin arkasındaki, sürgülü cam kapının sesini duydu, dışarıda olan Jeff'in geldiğini düşünerek, kapıyı açmak üzere evin arka tarafına doğru yöneldi. Arka kapıya varmadan önce, kapısı açık olan odalardan birinde tıkırtı duydu. Hemen baktı ve camın arkasında, yabancı birinin silüetini gördü, yüzünü cama yaslamış Anna'ya bakıyordu. Bu adam Anna'yı fark etti ve eğilerek gözden kayboldu. Ve Anna, sürgülü kapıyı açmaya çalışan kişinin de, bu kişi olduğunu anladı. Panikle yukarı kata çıktı, yatak odasına girdi ve kapıyı kilitledi, hemen polisi aradı. Polisler olay yerine geldi, ancak yine yapılan aramalarda hiçbir iz bulamadılar
zorla giriş yapıldığına dair kanıt yoktu. Polisler Anna'ya kapıyı kilitli tutması gerektiğini ve evlerinde şüpheli birini görürse tekrar aramasını söyleyip evden ayrıldı. Anna hemen olayları ailesine anlattı, çok korkmuştu. Dehşete kapılan ailesi, onu rahatlatmak için eve koştu ve sonra bu olayın ilk şoku geçtikten sonra, aile kritik yapmaya başladı. Bu iki olayın, birbirine bu kadar yakın olması garip geliyordu. Bu yabancılar kimlerdi, bu aileden ne istiyorlardı? Leskovic ailesinin, bilinen bir düşmanları yoktu, Strongsville halkının bu aileye hayran olduğu bir gerçekti. Özellikle de son 20 yıldır annesi Melinda, kasabada çok sevilen bir ortaokul öğretmeniydi. Aynı zamanda okul futbol takımının koçuydu. Ama en önemlisi, 18 yaşındaki Kyle adında Down sendromlu çocuğuyla çok fazla ilgileniyor, gücünün yettiği bütün imkanları onun eğitimi ve sosyal faaliyetleri için seferber ediyordu. Annenin çocuğuna olan özel ilgisi, kasaba halkının dikkatini fazlasıyla çekiyor, bu da Melinda'ya olan hayranlığı arttırıyordu. Ancak bu yabancıların, evlerinin etrafında pusuya yatmış olmalarının nedeni ne olursa olsun, Leskovic ailesi artık tamamen gergindi, özellikle de geceleri. Bu yabancılar onları korkutmaya devam etti, kendilerini sürekli pencerelerden dışarı bakarken buldular. Ne yazık ki bu yabancılar, 2017 yılının Ocak ayında geri geldi, evlerinin garaj kapısından birisi içeri girdi ve dizüstü bilgisayarlarını çaldı. Hemen Bruce polisi aradı, etrafa bakıp sormaya başladılar ama asla dizüstü bilgisayarın veya hırsızın izini süremediler ve bu yüzden aile bir kez daha kendi başına kaldı. Jeff ve kızları evde birlikteyken, bir gece Anna arka pencerelerden birine baktı. Birinci katta ve evin en arkasında, 3 yabancı, bir yıl önce 4 yabancının sigara içtiğini gördükleri, aynı yerde duruyorlardı. Ve bu 3 yabancı orada öylece durup eve bakıyorlardı. Jeff bir el feneri kaptı ve bu insanlarla yüzleşmek için arka kapıdan fırladı. Ama Jeff arka kapıdan çıkar çıkmaz, ışığı bile yakamadan bu 3 kişi dönüp kaçmış ve ortadan kaybolmuştu. Bir gün Jeff evde yalnızken, bahçeye çıkan sürgülü kapı tıkırdadı. Bu tıkırtıyı duyan Jeff, hemen ailenin köpeğini de alıp, bahçeye doğru yürümeye başladı. Arka kapıyı açmaya çalışan bir yetişkin silüetini gördü ve köpek havlamaya başladı. Köpekten ve Jeff'ten korkan bu yabancı, karanlığa doğru koşmaya başladı ve gözden kayboldu. Her zaman olduğu gibi Jeff, bu durumu önce polise, sonra da ailesine bildirdi. Polis geldi, ancak yine her zaman olduğu gibi, yapacak bir şeyleri olmadığını söyleyerek, evlerinden ayrıldı. Ocak ayından Ekim ayına kadar, buna benzer 5-6 farklı olay daha yaşandı. Aile artık evlerinde her gece, tedirgin bir şekilde yataklarına giriyordu. Hatta bu aile evlerini değiştirmeyi, başka mahalleye taşınmayı bile düşündü. 23 Ekim'de Jeff, kızları ve Bruce, Anna'nın akşam mesaisinde çalıştığı restoranda buluşacaklardı. Akşam yemeği için sözleşmişler, Anna onları orada bekliyordu. Keyifli bir şekilde akşam yemeklerini yediler, sonra Anna ile vedalaştılar, restorandan ayrılıp, arabalarına atladılar ve evlerine dönüş yolculuğuna başladılar. Eve ulaştıklarında, Bruce merdivenlerden çıktı, ön kapıya ulaştı, ancak kapı kilitliydi. Kapıyı çaldı ve oğlu Kyle geldi, kapıyı açtı. Bruce içeri girdi, hemen arkasından kızıyla birlikte Jeff içeri girdi. Mutfağa girdiklerinde, ışıkları açar açmaz, yerde bir şey fark ettiler. Yerde gördükleri, Melinda'nın cansız bedeninden başkası değildi. Jeff hemen kızı ve Kyle'ı kucakladı, onları evin dışına götürdü. Bu vahşete onların tanık olmasını istemedi. Jeff dışarı çıkar çıkmaz, 911'i aradı. Jeff ve Bruce, Melinda'yı mutfakta yerde yatarken buldular, 35'ten fazla bıçaklanmış ve 3 kurşun almıştı. Hemen hastaneye kaldırıldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ve Melinda o gece hayatını kaybetti, aile şoktaydı ve olanları anlamlandıramıyorlardı. 2 yıldır düzenli olarak taciz ediliyorlar, bunu defalarca polise söylemelerine rağmen, hiçbir şey yapılmamış,
vahşet göz göre göre gelmişti. Jeff 911'i aradıktan sonra, Bruce mutfakta ölmekte olan karısının yanında, diz çökmüş ağlıyor, polis departmanına hakaretler saydırıyordu. Strongsville Polis Departmanı, hemen bu dava ile ilgilenmeye başladı, çünkü bu sessiz kasaba için bir skandaldı. Üstelik bu aile, 2 yıldır sayısız 911 çağrısıyla, bu vahşetin sinyallerini de vermişti. Titiz çalışmalar sonucu, sadece 4 gün içinde katile ulaştılar ve Melinda'yı kimin öldürdüğünü halka açıkladıklarında, 23 Ekim'de kimse buna inanamadı. Hadi gelin, Melinda'nın öldürüldüğü geceye gidelim. Jeff, küçük kızı, Melinda ve oğlu Kyle ile birlikte evdeydi. Jeff kızını oyun parkına yatırdı ve ardından Melinda'nın olduğu mutfağa gitti. Cebinden büyük bir bıçak çıkardı, onu en az 35 kere bıçakladı. Ve sonra Melinda yere düştüğünde, Jeff bir silah çıkardı ve öldüğünden emin olmak için ona 3 kez ateş etti. Kyle ise, o sırada kardeşinin yanındaydı ancak her şeyden habersizdi, ne olduğunu anlaması mümkün değildi. Bu iki tamamen masum çocuk diğer odadayken, Jeff silahlarını temizledi. Kanlı kıyafetlerini çıkarıp arabasının bagajına koydu, sonra kızını da alıp evden çıktı. Kyle ise, evde ölmekte olan annesiyle mutfakta yalnız bıraktı. Kapıyı kapatıp kilitlediler ve evden ayrıldılar. Bruce o sırada işleri olduğu için erken çıkmış, işlerini hallettikten sonra restorana gelecekti. Jeff, kızı ve Bruce, keyifli akşam yemeğini yedikten sonra eve döndüler, Jeff onları içeride neyin beklediğini biliyordu. Ancak bu tablo ile, Bruce'un karşılaşmasını istedi. Jeff'in bunu neden yaptığına dair farklı teoriler vardı, ancak en güçlüsü, Jeff'in maddi durumunun kötüleştiği, yaklaşan düğün masraflarını ödeyemeyecek olmasıydı. Düğün salonu sahipleri, Melinda ile temasa geçmiş, düğünü iptal edeceklerini söylemişti, çünkü müstakbel damadı, 3 gün sonraki düğünün ödemesini halen yapmamıştı. Muhtemelen Melinda, Jeff ile para sorunları konusunda yüzleşti ve bu dehşet verici cinayet gerçekleşti. Pleskovic ailesinin evlerinin çevresinde meydana gelen esrarengiz olaylara gelecek olursak, evlerinin etrafında dolaşan veya evlerine girmeye çalışan yabancıları her gördüklerinde, ya ilk fark eden Jeff oluyordu, ya da tüm bu olaylar sırasında Jeff dışarıda oluyordu. Bu şüpheli kişileri her seferinde Jeff ayarlıyor, evlerinin etrafında şüpheli insanlarmış gibi davranmaları için arkadaşlarıyla anlaşıyordu. Ayrıca Jeff, Melinda'dan nefret ediyor, bunu arkadaşlarına defalarca söylemişti. 2016'da taşınır taşınmaz, onu öldürmek için planlar yapmaya başladı. Ve bu yüzden tüm bu şüpheli olaylar, Jeff'in bu aileyi hedef alan, bu yabancıların orada olduğuna dair, karmaşık bir mazeret oluşturma girişimiydi. Ve sonunda Melinda, Jeff tarafından öldürüldüğünde, bunu bu yabancılar yapmış gibi görünecekti. Ve ilk başta tamamen işe yaradı. Polis, aile dostları, komşular, neredeyse herkes yabancıların eve girip, Melinda'yı öldürdüğüne inandı. Melinda'nın cenazesinde, tabutu en önde taşıyan kişi, tabii ki şerefsiz iç güveysi Jeff'ti. Ama sonunda polis cinayet bıçağını keşfetti, Jeff'in arabasının arkasındaki kan izlerini de tespit ettiler ve Jeff tutuklandı. Ancak suç hakkında fazla bilgi vermekten kaçındı. Mahkeme sırasında Anna Pleskovic, kocası Jeff hakkında konuştu, Jeff'in bir daha asla serbest dolaşmasına izin verilmemeli. O bir manipülatör, patolojik bir yalancı, bir hırsız, bir sosyopat ve her şeyden önce sadist bir katil. Videoyu bitirmeden önce soldaki video rahatsız edici olup sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.